Son 10 yılda süt biraz tartışmalı bir hale geldi. Bazıları sağlıklı kemikler için gerekli ve besleyici bir yiyecek olduğunu söylerken diğerleri ise kansere ve erken ölüme neden olduğunu söylüyor. Peki kim haklı ve neden hala süt içiyoruz? Tam bu noktada videolarımız ilgini çekiyorsa ve bize destek olmak istersen abone olup videoyu beğenebilir ve hatta görüşlerini yorumlarda bizimle paylaşabilirsin. İyi seyirler. Süt doğumdan itibaren sindirim sistemi henüz küçük ve gelişmemiş olan her memeli beslenmesinin temelidir. Aslında vücudumuzu harekete geçiren ve büyümemize yardımcı olan bir güç besinidir. Süt, yağ, vitamin, mineral ve süt şekeri olan laktoz bakımından oldukça zengindir. Hepsinden öte doğumdan bir süre sonra bizi enfeksiyonlardan koruyan ve bağışıklık sistemimizi düzenleyen antikorlar ve proteinler içerir. Ama süt üretmek anneler için oldukça zahmetlidir. Bu sebeple insanoğlu anne sütü içmeyi bırakır ve ebeveyninin beslenme şekline geçiş yapar. Bu durum binlerce yıl boyunca böyle süre gelmiştir. Ta ki yaklaşık 11.000 yıl öncesinde atalarımız ilk tarım topluluklarını kurarak yerleşik hayata geçene kadar. Kısa süre sonra ilk süt hayvanlarını yetiştirmeye başladılar. Keçiler, koyunlar ve sığırlar. Çiftlik hayvanlarının gereksiz ve bol bulunan şeyleri tüketip besleyici ve lezzetli yiyeceklere dönüştürdüğünü fark ettiler. Bu özellikle zor zamanlarda hayatta kalma açısından büyük bir fark yarattı. Böylece süte sahip olan gruplar evrimsel bir avantaj elde etti ve doğal seçilim yoluyla çok fazla süt tüketen toplulukların genleri değişti. Bu adaptasyon çoğunlukla özel bir enzimle ilgili. Laktaz. Bebeklerin bünyelerinde çok miktarda bulunur. Böylece süt şekeri olan laktozu parçalayabilir ve sütü kolayca sindirebilirler. Fakat biz büyüdükçe vücudumuz daha az laktaz enzimi üretir. Dünya nüfusunun yaklaşık %65'i bebeklikten sonra bu enzime sahip olmaz. Bu da her gün 150 mililitreden fazlasını sindiremedikleri anlamına gelir. Bu laktoz sindirim kabiliyeti tüm insanlarda eşit değildir. Örneğin bazı Doğu Asya topluluklarında %90 civarındayken Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'da oranlar genel olarak en düşük seviyededir. Bu düzensiz dağılımın muhtemelen birkaç sebebi var. Özellikle ilk önce birkaç popülasyonda birbirinden bağımsız olarak meydana gelen rastgele mutasyonla ortaya çıkmış görünüyor. Çiftçiliğin gitgide avcılığın ve toplayıcılığın yerine geçmesi doğal seçilim baskısı yaratıyor. Laktozu sindirebilen insanlar daha fazla yiyeceğe sahipti ki bu bir avantajdı. Süt çiftçilerinin kuzeye göçü daha da uzaklara yayıldı. Bu da muhtemelen özelliği olmayan toplulukları baskıladı. Tamam, ama eğer süt binlerce yıldır beslenmemizin önemli bir parçası ise neden bu kadar tartışmalı bir durumda? Sütün sağlık açısından olumlu ve olumsuz etkilerine dair bir takım iddialar var. Olumsuz olanlar çok fazla çeşitli. Cam kemik hastalığından kansere ve kalp damar hastalıklarından intolerans ve alerjilere kadar. Peki neye dayanıyor bu iddialar? Bazı eski çalışmalar süt ile meme, kolon ve prostat kanserleri riski arasında bağlantı bulmuştur. Ancak meta analizler kanser riskini etkileyen hiçbir etki bulamamıştır. Aksine sütteki kalsiyumun kolon kanserine karşı koruyucu etkisi bile olabilir. Ancak genel olarak kalsiyumun böyle bir etkisi olsa da sütün bu etkide rol oynadığı kesin değil. Sadece prostat kanseri üstündeki çalışmalar günde 1,5 litreden fazla süt tüketen insanlar için riskin arttığını gösteriyor. Ancak yine de ilişki tutarsız ve diğer çalışmalar herhangi bir etki bulamıyor. Sonuçta araştırmalar eğer günde 100 ile 250 mililitre arasında süt içerseniz kanser için endişe etmenize gerek yok diyor. Benzer şekilde meta analizlerde süt veya süt ürününden kalp hastalığı, felç veya toplam mortalite riski gibi herhangi bir etki bulunamadı. Bazı çalışmalar kanıtları bu güveni iddia edecek kadar güçlü olmasa da sütü çokça tüketen insanlarda yüksek tansiyonun nadir olabileceğini öne sürüyor. Kemiklere baktığımızda durum daha da karmaşıklaşıyor. Bir dizi çalışmada yağın ne olumlu ne de olumsuz etkisi olduğu bulunmuştur. Çoğu insanın en çok endişe ettiği şey zararlı miktarlarda pestisit,
antibiyotik veya hormondur. Sütte hormonlar var ama sadece çok düşük konsantrasyonlarda. Örneğin hapla aynı miktarda hormon almak için yaklaşık 5000 litre süt içmeniz gerekir. Ve bunu yapsanız bile çoğu hormon sizi etkilemeden önce sindirim sisteminiz tarafından yok edilir. Sindirimden korumak için ilacın bu kadar çok kaplanmasının nedeni de tam olarak budur. Pestisitler ve antibiyotikler için dünyanın birçok yerinde sadece tamamen zararsız miktarlara izin veren düzenlemeler var. Eşiği aşan sütlerin rafa girmesine izin verilmiyor. Bu yüzden endişelenecek bir şey yok. Sütün en iyi bilinen olumsuz etkileri muhtemelen süt içtikten veya süt ürünleri yedikten sonra akne ve genel rahatsızlıklar. Örneğin yağsız sütler için çok gerçek olan etkinin akne oranını %24 oranında istatistiksel olarak artırdığı bulunmuştur. Süt ürünlerine karşı alerjiler yaygındır. Türkiye'de yaşayan 7 çocuktan birinde bile görülebilmekte. Genel olarak bu alerjiler yaşlandıkça iyileşme ya da yok olma eğilimindeler. Tamam, o zaman süt sağlıklı. Sütün ineklerden, koyunlardan, keçilerden veya develerden gelmesi önemli değil. Besleyici, yoğun bir gıda, evet. Gerekli tüm makro besinleri ve birçok mikro besini içerir. Özellikle insanların yeterli kalori almak için mücadele ettiği bölgelerde süt, sağlıklı bir yaşama ve daha düşük çocuk ölümlerine katkıda bulunabilir. Gelişmiş dünyada yaşayanlar için eğer süte alerjik veya hoşgörüsüz değilseniz zararlı değildir. Özellikle çocuklar için büyük miktarda kalsiyum almanın iyi bir yoludur ve vejeteryanlar için genel olarak iyi bir B12 vitamini ve B vitamini kaynağıdır. Fakat bu aynı etkiye sahip başka alternatiflerin olmadığı anlamına gelmiyor. Sağlıklı olmak için süt içmenize gerek yok. Ayrıca süt kesinlikle su yerine de geçmez. Süt düzenli olarak çok fazla içmekten elde edilen ek kaloriden daha güçlü bir besindir. Özellikle aromalı süt veya çikolatalı süt gibi içecekler sağlıklı bir atıştırmalık için limonata gibi içeceklere göre daha uygundur ki bu da dikkate alınması gereken başka bir nokta. Süt üretiminin küresel iklim üzerinde de önemli bir etkisi var. Ekili alanların yaklaşık %33'ü süt sığırları gibi otlak hayvanlarını beslemek için kullanılır. Süt ürünlerinin karbon ayak izi 1990 yılından bu yana düşmüş olsa da süt üretimi tüm sera gazı emisyonlarının %3'ünden sorumludur ki bu da bütün uçakların toplam katkısından daha fazladır. Süt devasa bir endüstridir ve ne yazık ki fabrika çiftliklerdeki üretimin çoğu inanılmaz acılara neden olmakta. İnekler vücutları süt üretsin diye defalarca hamile bırakılır. Doğumdan hemen sonra yavrularından koparılır ve vücutları bu işkencelerden sonra üretkenliğini yitirince katledilirler. Tükettiğimiz sütün çoğunun işkencelerde yürüyen ve iklim değişikliğine katkıda bulunan bir sektörden geldiğini görmezden gelemeyiz. Peki ya bitki bazlı sütler? Protein seviyeleri ve besin değeri açısından sadece soya sütü inek sütüyle karşılaştırılabilir. Diğerlerinin benzer seviyelerde vitamin ve kalsiyum içermek için yapay olarak zenginleştirilmesi gerekir. Böylece sütün alternatifi olabilirler. Ve yakında başka bir seçenek mevcut olabilir. Birkaç girişim hayvansal olmayıp besince inek sütüyle özdeş olan sütler üretmeyi başardı. Örneğin genetiği modifiye edilmiş bakteriler tarafından fermantasyon yoluyla süt üretildi. Laboratuvarda yetiştirilen bu süt peynire bile dönüştürülebilir ki bu peynire tadını ve dokusunu veren kazein ve peynir altı suyu proteinlerini içermeyen bitki bazlı alternatiflerin yapmakta zorlandığı bir şeydir. Çevresel etki ise bambaşka bir hikaye. Birçok süt alternatifleri etkin hayvan üretimi için önemli ölçüde daha az enerji arazisi ve daha az su kullanır. Bu nedenle hayvan sağlığından çok daha düşük çevresel etkiye sahiptirler. Gezegendeki mümkün olan en düşük olumsuz etkiye sahip olmak istiyorsanız en iyi seçim bölgesel süt. Alternatifi ne olursa olsun. Hemen hemen her konuda olduğu gibi süt konusu da karmaşık. Nüfusun çoğunluğu için zararlı değil gibi görünüyor. Ve dünyadaki birçok insan için de çok önemli. Ayrıca iyi besleyici bir besin. Aynı zamanda gezegene de zararları var ve çok fazla acıya da neden olmakta. İnsanlık olarak bu gerçeklerle nasıl başa çıkmak istediğimize karar vermeliyiz. Hoşça kalın.